Medeniyetin doğduğu yer. Akdeniz. İnsanlık tarihinde önemli yeri olan bir deniz. Tarih boyunca bu sularda istilalar, savaşlar ve medeniyet yolculukları yaşandı. Şimdi günümüzde Akdeniz'de bambaşka bir istila yaşanıyor. Ama bu istila suyun altında. Yabancı türlerle Akdeniz'in yerli türleri arasında tam bir varoluş süreci yaşanıyor. Türkiye, sahip olduğu 8.592 kilometre kıyı şeridiyle denizlerle iç içe bir konumda. Türkiye'yi çevreleyen denizlerin farklı özelliklere sahip olması, içinde bulundurduğu biyoçeşitliliğinde farklılaşmasını sağlamıştır. Bu engin denizel ekosistemde 6.000'e yakın bitki ve hayvan türü yaşamını sürdürmektedir. İstilacı yabancı türler bu biyolojik çeşitliliğe, insan sağlığına ve ekonomiye büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İstilacı yabancı türlerin Türkiye denizlerine girişte kullandıkları yolların en önemlilerinden biri Süveyş Kanalı, diğeri ise gemi yoluyla ulaşımdır. Gemiyle ulaşımdaysa balast suları önemli bir paya sahiptir. Tehlikeli istilacı yabancı türler gerek savunma amaçlı gerekse besinlerini yakalama amaçlı bünyelerinde ve yüzgeçlerinde zehirler bulundurmaktadırlar. Bu zehirler tabii ki balıkçı sağlığı açısından, dalış turizmi ve normal turizm açısından tehlikeler arz etmektedir. Bu nedenle tehlikeli istilacı yabancı türlere maruz kalındığı takdirde ilk yardım uygulamalarının bilinmesi gerekmektedir. Türkiye denizlerinde tehlikeli istilacı yabancı türleri başlıcalarını sayacak olursak aslan balığı, deniz anaları, balon balıkları, ateş kurdu, uzun dikenli kestane, uzun dişli müren balığı, çırpan balığı ve çizgili yılan kedi balığı olarak sayabiliriz. Bu tehlikeli türler arasında aslan balığının, çırpanın ve çizgili yılan kedi balığının yüzgeçlerinde zehirler bulunmaktadır. Bunun yanında bazı deniz analarının uzantılarında zehirli kapsüller bulunmaktadır. Balon balıklarının bünyelerinde zehirler bulunmaktadır. Uzun dikenli kestanenin dikenleri zehirlidir. Uzun dişli müren balığın dişlerinin etrafında bulunan bakteriler çok zehirlidir. Ateş kurdunun etrafını çevreleyen dikenler çok zehirlidir. Aslan balıklarının neredeyse tüm yüzgeçleri zehirlidir. Fakat etlerinde herhangi bir zehir yoktur ve lezzetlidir. Aslan balıklarıyla temas edildiği zaman, özellikle elimiz temas ettiği zaman ilk olarak yüzüğümüzü çıkartmalıyız varsa. Çünkü elimiz şiştiği zaman yüzüğün kesilmesi gerekebilir. Aslan balığının dikeninin batmasıyla karşımıza çıkan vakalarda 40-42 derecelik bir sıcak suyun içerisinde 30 ila 90 dakika bekletmek lazım o bölgeyi. Ardından gene bu kişinin alerjiye yatkınlığını düşünerek sağlıktan teşekküllü bir sağlık kuruluşuna, hastaneye sevkini sağlamamız lazım. Aslan balığında yapılan ilk yardım uygulamaları çizgili yılan kedi balığı ve çırpan balığı gibi yüzgeçlerinde zehir olan diğer türlerde de uygulanabilir. Denizlerimizde en çok görülen tehlikeli yabancı türlerinden biri de deniz analarıdır. Bazı deniz analarının uzantılarında zehirli kapsüller bulunmaktadır. Bu kapsüller ile temas edildiği zaman temas edilen bölge kızarmakta ve şiddetli ağrılar oluşmaktadır. Deniz anası ile temas sonrasında kesinlikle çıplak elle dokunmaktan kaçınmalıyız. Havluyla veya bezle ovuşturmamalı, kaşımamalıyız. Çeşme suyu veya duşla o bölgeyi yıkamamalıyız. Deniz anasının uzantılarında bulunan nematosit dediğimiz zehirli kapsülcükleri oradan uzaklaştırmamız lazım. Bunun için yapılacaklar bolca sirkeyle ıslatılmış pamuk ya da bezle üzerinde 15-20 dakika bekletiriz. Ardından tıraş köpüğü o bölgeye uygulayarak kredi kartı kenarı ya da bir bıçak sırtıyla oradaki tıraş köpüğünü uzaklaştırarak kesecikleri oradan uzaklaştırmamız mümkün olur. Gerekli olursa lokal steroidlik kremler ya da kaşıntı giderici ilaçlarla iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Sularımızda balon balığını da daha sıkça görüyoruz. Balon balığının iç organlarında tetrodotoksin adını verdiğimiz sinir hücrelerindeki iletiyi kesen bir zehir vardır. Bu balığın yenmesiyle bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlar işte ağız çevresinde uyuşukluk, yüzde karıncalanma, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu, denge bozukluğu, tansiyon düşüklüğü ya da felç gibi
tabloyla karşılaşabiliriz. Uzun dikenli deniz kestanesi sokmalarında ilk olarak temas edilen bölge yaklaşık 20 dakika sıcak su ile muamele edilmelidir. Temas edilen bölgede dikenler cımbız vasıtasıyla ve benzeri bir aletle çıkartılmalıdır. Bu canlıların temasıyla derimizde yumuşak doku enfeksiyonu görülebilir. Bunun için de sağlık kurumunda kişilerin takip edilmesi gerekir. Zehirsiz olan müren balıklarının ağızlarında bulunan birçok bakteri çeşitlerinden dolayı ısırılan bölge derhal iltihaplanır ve kişiden kişiye farklı enfeksiyonlara yol açar. Bunun için de yaralanmalarda tetanoz aşısını değerlendirip gerekirse uygulamamız gerekir. Tehlikeli yabancı türler konusunda yapılması gereken en önemli şey bunlara dokunmamak ve uzak durmaktır. İstenmeyen diyelim temastan sonra karşımıza çıkan bir tablo olursa da bununla ilgili de sağlık kuruluşlarından yardım almalıyız. Ekosistemleri, denizlerin akciğeri olan deniz çayırları gibi denizel habitatları ve birçok balıkçının geçim kaynağı olan yerli türleri tehdit eden istilacı yabancı türlerin gelişimi, bilim dünyası tarafından yakından takip edilen bir konudur. Bu bağlamda istilacı yabancı türlerin teşhisi, girişinin önlenmesi, kontrolü, yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik ulusal çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.